Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. Ben Goats Team FC Kulübü Menajeri Emrullah Zengin. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuz antrenman videosu. Burada arkadaşlar özellikle fizik merkezinde %20 hızlı kondisyon düzelmesi aldığımız zaman gördüğümüz gibi oyuncular hızlı bir şekilde 99'a geliyor. Ve biz bunu verimli bir şekilde de kullanabilmemiz için size çok özel, benim kendi yaptığım bir antrenman modellerini paylaşacağım. Öncelikli olarak kalecilerle başlayalım. Arkadaşlar ve kadroda bir kalecinin benim genelde çok öne çıkarttığım özellikler, benim kalecimde olmasını istediğim özellikler refleks, sezgi, konsantrasyon. Ama şu anda gördüğünüz gibi bunlar zaten bende yeterince çalıştırdım. Geçen ayda, geçen sezon da çalıştırmıştım. Ve ben gene de ihtiyacınız olur diye refleks, sezgi, konsantrasyon antrenmanlarının nasıl olduğunu kısa bir özet geçeyim arkadaşlar. Kalecileri seçtikten sonra burada e, merdivenli Cari Hoca'dan konsantrasyon almayı planlıyoruz. Daha sonra burada uzun koşuyu alacağız. Buradan da konsantrasyon. Ve hücuma geldiğimizde buradan pas, koşu ve şuttan sezgiyi almayı planlıyoruz. Ve teke tek bitiricilikten de gene sezgiyi almayı planlıyoruz. Şut tekniğini de alacağız arkadaşlar. Buradan refleksleri almayı planlıyoruz. Ve bir de tek defans hattı. Buradan da arkadaşlar konsantrasyon almayı planlıyoruz. Bu şekilde normalde gücümüz kaleciler 99 olduğunda refleks, sezgi ve konsantrasyonu da ekstra geliştirebilmek için bu antrenmanı yaptırırdım. Ama şu anda benim bu özelliklere ihtiyacım yok. Kalecimize tekrar baktığımızda benim kalecimin de şu anda ihtiyacım olan özellikler çeviklik, açılma, güç, hız gibi özellikler. Burada gördüğünüz gibi. Ben de bu yüzden bunlara özel bir antrenman yaptıracağım ve kalecileri seçiyorum. Bitti dedikten sonra da kalecilerin hemen bu çeviklik, açılma, güç, hız için germeyi alıyorum ilk başa. Daha sonra mekik koşusunu alacağım. Ve akabinde şut tekniğini alıyorum. Buradan gene tabii ki gördüğünüz gibi çevikliği almayı planlıyorum. Duran top kullanmadan da açılmayı almayı planlıyorum. Ve bir de kaleci antrenmanını da alalım buradan. Burada da çeviklik var ve diğerleri de var. Bunu da alalım. Ve son olarak da merdivenli Cari Hoca'yı tekrar alıyorum. Kolay olsun. Yok, merdivenli Cari Hoca'yı alıyorum. Daha önce almamışım. Bu antrenman arkadaşlar kalecilerime yaptırıyorum. Ve kalecilerimin maksat çeviklik, açılma ve güç, hız özelliklerini arttırmak. Gördüğünüz gibi zaten genelde çeviklik ve açılma aldı hemen benim ana kalecim. Bu yeterli. Bunu bir kere yaptırdım. Ve şimdi gelelim diğer tüm oyuncularıma yaptırdığım antrenmana. Top Eleven oyununda, bu oyunda arkadaşlar en zor gelişen özellik yaratıcılık. Ve cesaret de var ama cesaret gene kendiliğinden gelişiyor da yaratıcılık çok az gelişiyor ve antrenmanlarda da çok az olanlarda var. Bu nedenle yaratıcılık özellikli bir antrenman yaptırıyorum. Hepsi %99 olduğunda yaratıcılığı ön plana çıkartıyorum ve yaratıcılık içinde hemen tüm oyuncularımın hepsini seçiyorum. Ve kalecileri eleyebilirim aslında. Kalecileri eleyelim. Evet. Kaleciler hariç. Çünkü kalecilere yaptırdık zaten. Orada çok bir önemli değil yaratıcılık. Ve diğer oyuncuların hepsini seçiyorum. Tüm oyuncularımın hepsini seçtikten sonra yaratıcılık için arkadaşlar denediğim antrenman modelleri kafanı kullan alıyorum savunmadan. Da güç var gene. Güç, şut. Yok ya ben bunu yanlış söylüyorum ya. Ben diğerine bakıyorum. Kafanı kullan alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gene ben de diyorum yaratıcılık arıyorum. Nerede bu yaratıcılık ya?
Hızlı kontra atakları alıyorum arkadaşlar. Ve video analizini alıyorum savunmada. Gene gördüğünüz gibi hep yaratıcılıkları seçmeye çalışıyorum. Hızlı kontratakları bir daha alacağım. Tekrar alıyorum hızlı kontratakları. Bu oyuncumun tamamen enerjilerine bağlı bir şey. Ve son olarak da beceri araştırmasını alacağım. %14.25'lik bir şey yapıyor. Buna bir bitti diyeyim. Oyuncularımın tekrar bir enerjisine bakayım. Ya, gayet iyi. 79-80'lerde. Bitti dedik. Alıştırmalarımız böyle ve çoğunlukla yaratıcılık alacağız arkadaşlar. Çünkü bu oyunda en az gelişen özellik yaratıcılık ve ki bence futbol oyunumuzda bu oyunda yaratıcılık çok önemli. Hızlı düşünme, karar verebilme her şey yaratıcılığa bağlı. Bu yüzden yaratıcılığı boş geçmemek gerekiyor. Ve böyle antrenman bonuslarımızın hepsi 99, 90 üstü olduğunda bu yaratıcılığı geliştireceğimiz bu antrenman modelini oyuncularımıza yaptırıyoruz. Ve burada da gördüğümüz gibi bakalım yaratıcılığı almış mı oyuncularımız? Yani Iniesta almış, Mateus almış, Vidic almış, Cruyff almamış, Figo almış. Güzel. Yani çoğunlukla yaratıcılık özellikli alan, e, yaratıcılığı önemsediğimiz bir alandı bu. Bayağı güzel. Yani. Ve arkadaşlar böylece kondisyon bonuslarımı düzgün bir şekilde kullanmış oluyorum. Şimdi bazı menajerler hem Şampiyonlar Ligi'nde hem kupada birinde elenmiş olabiliyoruz. Bu sefer bu antrenman bonusları gene daha hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Ben şu anda pek bir antrenman yaptırmak istemiyorum ama hazır bu antrenman videosunu izliyorsanız eğer ki şu anda sağ üstte veya bu videonun herhangi bir yerinde antrenman videolarını bulduğumuz bir oynatma listem var. Oradan da tüm antrenman videolarını izleyebilirsiniz. Şu andaki video bonuslarımız %99 olduğunda geçerli ve bir de ekstra olarak bir antrenman modeli daha paylaşacağım arkadaşlar ki bu oyuncularımızın formuyla çok alakalı bir durum. Peki bu nedir? Şu anda mesela arkadaşlar bir oyuncumuza geldiğimizde ki bu biraz yüksek bir oyuncu, ortalama bir oyuncuyu alalım. Ya mesela hücum oyuncusunu alalım. Onu da alabilirdik gerçi. Yani hemen hemen aynı bunlar. Şimdi arkadaşlar bu oyuncudan verim almak istiyorsak eğer şu koyu gördüğünüz griler açık grilerin hemen hemen yarısına yakın olması lazım ki oyuncu maç içerisinde form göstersin ve etkili oynasın. Normalde burada %1 falan filan diyorlar. Yani e, öyle bir durum yani ben oyuncuların e, nasıl diyeyim ben oyunculara daha çok şu istatistik olarak bakarım. Kulüp maçları, girdiği maçlar, oynadığı maçların toplamı ve attığı goller veya asistler. Özellikle orta saha veya hücum kanat oynuyorsa ben asistlere çok önem veririm. Ama hücum oynuyorsa da gollere önem veririm. Gol ortalaması en az 1.5'un üstünde olması lazım ki bu oyuncu artık benim için star veya süperstar oyuncu olabilsin. Eğer bu oyuncularımdan yüksek performans bekliyorsam eğer ve maç içerisinde de diri kalmalarını ve oyunu her iki tarafta da çok güzel oynamaları için arkadaşlar bu koyu grilerin açık grilerin en azından yarısına kadar yakın olmalı veya geliştirilmiş olması gerekir. Bu yüzden de arkadaşlar genelde hücumcularıma defans ağırlıklı bir antrenman yaptıracağım ve top çalma, markaj ve cesarete önem vereceğim. Burada hücumcularımızda gene gördüğümüzde görüyorsunuz %1, %1, %1. Yani bu oyuncu zaten formda baktığınızda formda çok 7'lerde 8'lerde ama gol ortalaması da 1.3, 1.4 bu civarlarda. Daha iyi olabilir. Bunu özellikle büyük baronlarla karşı karşıyaysanız bunları denemenizi tavsiye ederim. Şu hücum oyuncumuza da bakalım. Burada da gördüğünüz gibi açık griler almış başını gitmiş. Koyu griler bayağı yavan kalmış. Bu da maç içerisindeki formu çok etkiliyor. Bunu sonradan keşfettiğim bir durumda arkadaşlar. Bu nedenle de arkadaşlar oyuncularımı seçerken alan seçiyorum ve genelde hücum oyuncularımı orta sahada dahil edebilirim veya dahil edeyim, evet. Orta sahadan ilerisine hücum oyuncularımı seçiyorum ve bu oyuncularım arkadaşlar defans
top çalma, markaj ve cesaret özellikli antrenmanlar yaptıracağım. Bu yüzden germeyi alıyorum, rakibe presi alıyorum, hücumcuyu durduru alıyorum ve tek defans hattını alıyorum arkadaşlar. Bu kadar. %9. Maksat tamamen hücumcularımıza defans antrenmanı yaptırarak defans özelliklerini de geliştirmek. Yani şu anda baktığınızda %1, %1. Şimdi bu oyuncu maç içerisinde mesela güzel asist yapıyor. Güzel e, şey yapıyor ama mesela penaltı yapıyor durduk yere. Ve oyuncumuzdan maksimum yani bir süperstar olabilmesini sağlayabilmemiz için şu anda mesela benim oyuncum, en iyi oyuncum hatta. Bu oyuncumun bile istatistiklere bakıyorum yüzde ya 1.3, 1.4 gol atma özelliği var. Ya bunun en az 2 olması lazım ki bir süperstar oyuncudan bahsedebileyim. Bu nedenle de hücum oyuncularıma savunma antrenmanı yaptırıyorum ve yaptığım antrenman modeli şu anda yaptırmayacağım kondisyonu azalmasın diye. Şu andaki antrenman modeli bu arkadaşlar. Hücumcularıma yaptırdığım antrenman bonuslarım %99 oldu. Bunu tekrar etmek istiyorum. Antrenman bonuslarımın hepsi %99 oldu. Yani fuzuli yere dolacağına en azından oyuncularıma daha yüksek performans, maksimum performans sağlayabilmem için hücum oyuncularıma defans antrenmanı yaptırıyorum. Ve şimdi de arkadaşlar defans oyuncularıma da hücum antrenmanı yaptırıyorum. Yine defansımızı seçelim. Orta sahayı bir daha seçelim. Yani orta saha gerçekten de biraz çetrefilli bir pozisyon. İyi, yüksek kondisyon gereken bir pozisyon. Biz orta sahayı seçmeyelim. Defansı ve gerisini seçelim. Bu oyuncularımıza da hücum antrenmanı yaptırıyorum. Hücum için antrenman yaptıracağım model ise daha çok şut, bitiricilik ve top sürme olacak. Tekrar şu defans oyuncularımla bir göz gezdirelim. Şuna bakalım arkadaşlar. Şut ve bitiricilik iyice %1'lere doğru gidiyor. Hatta yaratıcılığı bile düşük bu oyuncunun. Olabildiğince beyaz alanlarla yarı yarıya bir fark olması lazım veya yarıya yakın olması lazım ki oyuncu sahada kondisyon göstersin, form göstersin. Bunu siz sahada canlı görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle aşırı derecede beyaz grilerle koyu griler arasında fark olan oyuncu maçta yeterince verimli olamıyor veya maçta sanki yokmuş gibi oynuyor. Aynı halı sahada top oynarken böyle mahalle abileri gelirdi de oynardılar ya yani lakayt lakayt. Top ancak ayağındayken oynarlar. Top ayağında yokken oynamazlar. Aynı o stil arkadaşlar. Eğer bu oyuncuların koyu grilerini de arttırırsak o zaman oyuncumuz daha bir takım oyuncusu olacaktır. Bu nedenle de eğer güçlerimin fiziksel olarak, kondisyon olarak yüksek olduğunda defans oyuncularımı seçiyorum. Ve bunlara da hücum antrenmanı yaptırıyorum. Hücum antrenmanlarım ise arkadaşlar şut, pas, koşu, şut ve şut tekniği. Buradan da şut bitiriciliği almayı planlıyorum. Kanat oyununu alacağım daha sonra. Ve teke tek bitiricilik. Gene bir enerjim %80, %90'ın üzerinde. Maçım da yok. Fuzuli yer enerji harcamaktansa takımımı gerçek bir takım oyunu sağlayabilmem için koyu grileri de yüksek tutmam gerekiyor. Bu yüzden en azından açık grilerin, koyu grilerin daha doğrusu açık grilerden %50'lik bir fark olabilmesi lazım. Bu antrenmanları tamamen bu yüzden yaptırıyorum. Tüm antrenman kondisyonlarınız yüzde fazla olduğu bir antrenman yaptırmanız gerekiyor. O zaman arkadaşlar bu antrenmanları mutlaka tavsiye ediyorum. Gerçekten takımındaki oyun farkını görüyorsunuz. Yani Vieri mesela gördüğünüz gibi hep %1'lerde top ayağına geldiğinde oynuyor. Bu ne demek? Şey yapmıyor yani ilerlemiyor. Bir top alayım, koşayım, bir dribling yapayım, pas arası yapayım. Mesela bu Vieri de tamam kaleciyle karşı karşıya kaldığında affetmiyor. Her maç bir ya da iki golü var.
Ama Puskas'a geldiğimizde ise burada mesela koyu griler biraz daha yüksek olduğunu maç içerisinde görebiliyorum. Maç içerisinde ciddi bir maça adapte olduğunu, formunu görebildiğimi fark ettim. Bunu da koyu grilerle alakalı. Kondisyonlar yüksek olduğunda bu antrenmanları deneyin arkadaşlar ve sizin bu şekilde bir taktik veya antrenman olarak bu videoda bahsettiğim konulara ekleme yapmak isterseniz veya düşünceleriniz, yorumlarınız nelerdir? Faydalı mı sizce? Yorumlarda da yazın lütfen arkadaşlar. Gene bu videoyu, bu antrenman videolarını kanalımızın oynatma listeslerinde antrenman videoları olarak bulabilirsiniz. Orada diğer antrenman modellerimizi de izleyin. Orada da birçok antrenman tekniklerine değiniyorum. Hemen hemen her sezon bir antrenman tekniğine değiniyorum. Bu da bu sezonun antrenman videosu oldu böylece. Kondisyonlarınız 90 üstü olduğunda şey yapmayın arkadaşlar. Huzurlu yere enerjilerinizi harcatmayın ve bu şekilde harcayabilirsiniz. Ve geçen taraftarımız bir marş yazmıştı bize. Statta, yani onu da paylaşayım ben sizlerle. Stat nerede burada ya? Evet arkadaşlar, taraftar grubu geçen bir beste yapmış. Goastim FC kulübüne, onu da paylaşıyorum sizinle. Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştük bu hale. Eller revavisine düşkün, konuştu halimi yedi mahalle. Herkes anladı ne yazık ki, anlatamıyorum derdimi yare. Kalbim ellerden düştü, oldu ciğerde pare pare. Gayet keyifli bir beste gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, kanala hala abone olmayanlar var. Burada isimlerini verip rencide etmek istemiyorum. İçerik hoşunuza gittiyse içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden ilk haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.